Ukrayna ve Rusya'nın anlaşmazlığı sürerken, Ukrayna'nın Türkiye'den aldığı silahlı insansız hava araçları Rusya'da şok etkisi uyandırmıştı. Çünkü Rus sistemlerini şimdiye kadar sadece Türk SİHA'ları yok etmişti. Ukrayna ise bu SİHA'larla tatbikatlar ve antrenmanlar yapıp SİHA'ları doğrudan Ruslara karşı kullanmayı planlıyor. Türkiye'nin ürettiği silahlı insansız hava araçlarının Suriye'deki başarılarından sonra Dağlık Karabağ Savaşı'nda da Ermenistan'ı sağdan silmesinin dünya çapındaki yankıları sürüyor. Geçen hafta Türkiye'den 5 adet silahlı insansız hava aracı Bayraktar TB2 daha satın alacağını resmen ilan eden Ukrayna ise tatbikatlarında Türk yapımı dronları test ediyor. Daha önce de Türkiye'den 6 adet Bayraktar TB2 alan Ukrayna'nın Türk SİHA'larını nerede ve nasıl kullanacağına dair ilk işaretler de veriliyor. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Ruslan Homçak, Bayraktar TB2'leri Donbas bölgesindeki Rus ayrılıkçılara karşı sahaya sürebileceklerinin sinyalini verdi. Ancak asıl sürpriz Kırım. Yerel medya yine General Homçak'a dayandırdığı haberinde yavaş yavaş bir drone sürüsüne kavuşan Ukrayna ordusunun Bayraktar TB2'yi ilk kez doğrudan Rusya'ya karşı kullanabileceğini yazdı. Haberlere göre yeni alınan Bayraktar TB2'ler Karadeniz ve Azov Denizi üzerinde uçarak 2014 yılında Rusya'nın işgal ve ilhak ettiği Kırım'ı gözetleyecek. 300 kilometre kadar uçabilen dronların Ukrayna'daki Rus hedeflerini belirleyeceğini aktaran yerel medya, Genelkurmay Başkanı Homçak'ın söz konusu açıklamayı Siroki Lan eğitim alanındaki tatbikat sırasında yaptı. Ukrayna medyası Kırım'daki Rus hedeflerinin izlenmesinin yanı sıra Bayraktar TB2'lerin kullanımıyla Donbas'taki tablonun değişebileceğini yazıyor. Dağlık Karabağ Savaşı'nın kaderini değiştiren ve neredeyse hiç düşürülemeyen SİHA'lar Donbas'ta Ruslar karşısında ciddi bir test verecek. Daha önce Alman Die Welt gazetesinde yayınlanan bir makalede, Türkiye'nin silahlı insansız hava aracı teknolojisinde öncü ülkelerden biri haline geldiği ve bu sayede askeri başarılar kazandığı belirtilmişti. Türkiye'nin TB2 savaşta devrim yapıyor başlıklı yazıda, Türk TB2 SİHA'larının ucuz, etkili ve ölümcül olduğu belirtilerek, Türkiye'nin SİHA teknolojisinde öncü ülkelerden biri haline geldiği vurgulandı. Makalede Türk SİHA stratejisinin Orta Doğu'daki askeri güç dengesini önemli ölçüde Ankara lehine değiştirdiğine dikkat çekildi. TB2'nin İngilizce Azrail anlamına gelen MQ-9 Reaper adlı Amerikan İHA'sıyla karşılaştırıldığı makalede şu ifadelere yer verildi. Azrail gibi Türk TB2 de 24 saatten fazla bir sürede havada kalabiliyor, gözlemleyebiliyor ve hedeflere saldırabiliyor. Ancak Türkiye, SİHA'larıyla tamamen farklı bir strateji izliyor. Türk ordusu, savaş alanında TB2'yi Amerikalılardan çok daha radikal, daha yoğun ve büyük filolar halinde kullanıyor. Örneğin Suriye'de Türk SİHA filosu ciddi bir hava kuvvetlerine dönüştü. SİHA'lar Libya'da da kullanılıyor ve Türkiye'ye askeri başarılar kazandırıyor. TB2 birçok avantajı birlikte sunuyor. Hedefi şaşmıyor, ucuz ve ölümcül. Bir Amerikan Reaper'ın maliyeti 16 milyon dolarken TB2'nin sadece 6 milyon dolar. SİHA'lar tamamen kontrol edilebilen ve hatta zırhları bile delebilecek MAM-L mini roketlerle donatılıyor. Düşük maliyeti nedeniyle bu tür dronlar daha az varlıklı ülkelerin büyük askeri güçlere kafa tutmalarını sağlıyor. SİHA'ların artık Türkiye sınırının ötesinde de talep gördüğüne dikkat çekilerek Ukrayna'nın 2019'da 12 TB2 için anlaşma imzaladığı ve 6'sının teslim edildiği anımsatıldı. Türkiye'nin sadece büyük bir drone gücü haline gelmediği, aynı zamanda dronların dünya genelinde kullanımını da hızlandırdığının altı çizilerek, bugüne kadar Fransa, ABD, İngiltere, İran ve İsrail gibi sadece birkaç ülkenin SİHA'lara sahip olduğuna vurgu yapıldı. SİHA'ların geliştirilmesi ve üretiminin arkasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar'ın olduğuna dikkat çekilerek, 41 yaşındaki Bayraktar'ın ABD'de Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde okuduğu bilgisi paylaşıldı. Makalede Bayraktar'ın şimdi de taarruzi insansız hava aracı olan Akıncı üzerinde çalıştığı da hatırlatıldı. Ukrayna'nın bağımsızlığını tanıyan ilk ülkelerden biri Türkiye olduğu gibi, bağımsızlığından itibaren Türkiye-Ukrayna ilişkileri diplomatik, ekonomik ve turizm alanları başta olmak üzere çok yönlü olarak gelişmektedir. Ukrayna'nın içinde bulunduğu siyasi ve ekonomik durum, Türkiye'nin Kiev açısından önemini daha da artırıyor. Özellikle NATO'ya üyelik süreci ve toprak bütünlüğü konularında Türkiye'nin desteği Kiev için büyük önem arz ediyor. Bundan dolayıdır ki Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski görevine başladıktan sonra
ilk yurt dışı gezilerinden birini Türkiye'ye yapmıştı. Türkiye'nin bu bağlamda hassas bir denge gözetmesi gerekiyor. Zira bir taraftan Vladimir Zelenski Türkiye'den somut adım atmasını beklerken, diğer taraftan da Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Kırım'da cami açılışına davet etmişti. Ankara'nın bu yöndeki adımları şüphesiz önümüzdeki dönemde Suriye'deki gelişmelere bağlı olacaktır. Zelenski son görüşme sırasında Türkiye'den Kırım ve Rusya'da tutulan Ukraynalı esirlerin serbest bırakılması konusunda da destek istedi. Bu husus aslında özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Vladimir Putin'le arasındaki samimi ilişkiler göz önünde bulundurulduğunda Ankara'yı bu üçlemede belki de rahatlatacak bir husustur. Fakat bunun için şüphesiz önce Ankara ile Moskova, İdlib'de olup bitenleri ele almalı ve bu tür olayların tekrarlanmaması konusunda mutabakata varmalıdırlar. Diğer taraftan 1991'den itibaren Türkiye-Ukrayna arasında gelişen işbirliğine ve iki ülke arasında görünürde büyük sorunların olmamasına rağmen bu münasebetler arzu edilen seviyeye bir türlü çıkaramamakta. Bunun birkaç sebebi var. İlki 2004 yılından itibaren Ukrayna'da periyodik olarak renkli devrimlerin gerçekleşmesi ve ülkenin siyasi olarak bir türlü istikrara kavuşamaması. İkincisi ise Türkiye-Ukrayna ilişkilerinin, Türkiye-Rusya ilişkilerinin gölgesinde kalması. Nitekim Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söz konusu Ukrayna ziyareti iki ülkenin yanı sıra Rusya'da da yakından takip edildi. Yine ziyaretin İdlib'deki saldırı neticesinde 7 Türk askerinin şehit edilmesine denk gelmesi ve bunun Türkiye-Rusya ilişkilerinin sorgulanmasına yol açması da ziyarete farklı bir boyut kazandırdı. İkili görüşmelerin en önemli konusunu şüphesiz Kırım meselesi teşkil etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin baştan beri takındığı tavrı bir kez daha dile getirerek Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü savunduklarını dile getirdi. Kırım meselesi bugüne kadar Türkiye'nin Ukrayna ve Rusya ile ilişkilerini doğrudan pek etkilememiştir. Ankara baştan beri Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü savunurken bu konuyu Rusya ile ilişkilerinde gündeme getirmemeye çalışmıştır. Fakat son görüşmede Zelenski, Ankara'dan daha somut adımlar atmasını beklediğini belirttiği gibi, Rus yetkililerin yanı sıra Rus basını da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kırım'la ilgili son açıklamalarına tepkiyle yaklaştılar. Yine ziyaret öncesinde Ankara'nın Ukrayna ordusunun modernleştirilmesi için 200 milyon lira destekte bulunacağını açıklaması da tüm bunlara eklenince bu ziyaret ve ziyaret çerçevesinde görüşülen konular ikili ilişkilerin yanı sıra Rusya-Ukrayna münasebetleri ve Suriye'de Rusya-Türkiye mutabakatı çerçevesinde değerlendirilmeye çalışıldı. Türkiye'nin bu bağlamda hassas bir denge gözetmesi gerekiyor. Zira bir taraftan Vladimir Zelenski Türkiye'den somut adım atmasını beklerken, diğer taraftan da Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Kırım'da cami açılışına davet etmişti. Ankara'nın bu yöndeki adımları şüphesiz önümüzdeki dönemde Suriye'deki gelişmelere bağlı olacaktır. Zelenski son görüşme sırasında Türkiye'den Kırım ve Rusya'da tutulan Ukraynalı esirlerin serbest bırakılması konusunda da destek istedi. Bu husus aslında özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Vladimir Putin'le arasındaki samimi ilişkiler göz önünde bulundurulduğunda Ankara'yı bu üçlemede belki de rahatlatacak bir husustur. Fakat bunun için şüphesiz önce Ankara ile Moskova, İdlib'de olup bitenleri ele almalı ve bu tür olayların tekrarlanmaması konusunda mutabakata varmalıdırlar. Diğer taraftan Rus basınının büyük bir kısmında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna ziyaretiyle ilgili son derece olumsuz yorumlar yer aldı. Bunda yukarıda da belirttiğimiz gibi ziyaretin arifesinde Suriye'de yaşanan olayın ve Türkiye'nin haklı olarak verdiği tepkinin etkisi büyük. Halbuki bu ziyaret çok önceden planlandığı gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamalar bir yaklaşım değişimi içermiyor. Kaldı ki Ankara'nın aynen diğer ülkelerin olduğu gibi istediği ülkeyle istediği düzeyde işbirliği geliştirme hakkı var. İşin ilginç tarafı Ukrayna basınında da ziyareti Suriye'deki gelişmelerle ilişkilendirenler olması oldu. Bunun sebebi ise Türk-Rus ilişkilerinin bozulmasının Ukrayna'nın çıkarına olacağı beklentisi. Tüm bu yaklaşım ve yorumlara son derece temkinli yaklaşmak ve aceleci olmamak gerekiyor. Kaldı ki Türkiye için Ukrayna, Rusya'ya alternatif olmadığı gibi Rusya da genel olarak Batı'ya alternatif değil. Her bir ülkenin Türk dış politikasındaki yeri ve önemi ayrıdır. Nitekim Ukrayna ziyareti tamamlanır tamamlanmaz Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vladimir Putin'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Önümüzdeki günlerde yüz yüze ikili görüşmenin gerçekleştirilmesi de şaşırtıcı olmayacaktır. Zira bundan sonra başta İdlib olmak üzere Suriye'de yaşanacak gelişmeler hem Türk-Rus ilişkileri hem de bölgenin geleceği açısından önemlidir.